Top toplayıcılıktan 5 yıl sonra Real Madrid'e uzanan yolculuk. İşte Arda Güler'in hikayesi. Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan Arda Güler, yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede dünya devi Real Madrid'in futbolcusu oldu. Peki bu süreç nasıl gelişti? Gelin Arda'nın hikayesine beraber göz atalım. Arda Güler 25 Şubat 2005 yılında Ankara'da doğdu. İlk lisansı 15 Ağustos 2014'te 9 yaşında Gençler Birliği'nin altyapısındayken çıkarılan Arda Güler, 2017-2018 sezonunda Süper Lig'in 21. haftasındaki Gençler Birliği Trabzonspor maçında top toplayıcı olarak görev yaptı. Arda'yı keşfeden ve Fenerbahçe'ye kazandırılmasında büyük rol oynayan Arda'nın eski hocası Serhat Pekmezci ile 2022 yılında yapılan bir röportajda, başka bir genç futbolcu izlemek için Osmanlıspor Gençler Birliği U14 maçını izlemeye gittiğimde Arda'yı gördüm. Gerek yetenekleri, gerekse karakteri beni etkiledi. 2-1 maçı kaybetmişlerdi. Hatta son 15 dakika ayak bileğinden ciddi bir sakatlık yaşamasına rağmen oyunu bırakmadı. Maç sonu gözyaşı döktü. Babasının arabasına binene kadar takip etti. Çok özel bir potansiyel barındırdığını gördü. O dönemki sportif direktörümüz Damien Comolli'ye özel bir raporla Arda'yı ilettik. Kaçmaması gerekiyordu. Transfer etmeliydik. Çünkü biz ilgilenince diğer kulüpler de devreye girecekti. Bir hafta 10 gün sonuç alamayınca Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD hazırladım ve başkanımıza ilettim. Yoksa transfer yapamayacaktık. Başkan izledikten sonra temas kurdu. Çok iddialı geldi ilk söylemimiz. Bu çocuk 15-16 yaşında A takımda süre alabilir dedik. Avrupa çapında bir oyuncu olduğundan bahsettim. Saha dışındaki kalitesini de anlattım. Çok yüksek bir potansiyel, özel bir karakter. Dünyada 17-21 yaş arasındaki çocuklar ya kayboluyor ya da yıldız oluyor. Arda 100 yılda bir gelecek bir yetenek. Eğer geleceği doğru planlanırsa Real Madrid'de oynayacak bir yeteneğe sahip diye konuştu. Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde yıldızı parlayan Arda Güler, aynı zamanda Türk milli takımının da alt yaş kategorilerinde kendini göstermeye başladı. ...2021 Ocak ayı içerisinde 16 yaşındaki Arda ile Fenerbahçe 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 22 Ağustos 2021, Arda Güler Spor Toto Süper Lig'de ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı. Fenerbahçe ile ligde ilk maçına çıkan Arda, Miha Zayt'ın golünde asisti yapan isim oldu ve Süper Lig'deki ilk asistini bu maçla yapmış oldu. 13 Mart 2022. İlk asistinin ardından takımda belli süreler almaya devam eden Arda Güler, 29. haftada Alanyaspor'la karşılaştığı maçın 74. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna girdi ve 78. dakikada ise sahneye çıkarak golünü attı. Bu gol, Arda Güler'in Fenerbahçe formasıyla Spor Toto Süper Lig'de attığı ilk gol oldu. Opta verilerine göre Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. ...8 Ağustos 2022. Arda Güler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve dönemin teknik direktörü Jorge Jesus'un da katıldığı bir törenle Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası oldu. 3 Kasım 2022. İlk kez bir Avrupa maçına 11'de başlayan Arda, 23. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı lacivertli ekibin yıldızı böylece 17 yıl 251 günle Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla gol atan en genç oyuncu oldu. Arda'nın Dinamo Kiev maçındaki başarısı bununla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün pasını veren Arda Güler, Borussia Dortmund'la Jude Bellingham'ı geçerek Avrupa Kupaları grup aşamasında gol ve asist üreten en genç oyuncu unvanını da elde etti. Hem golleri hem de asistleri yağmur gibi devam eden Arda, henüz bu yaşında taraftarın sevgilisi olmayı başardı.
Yalnızca Fenerbahçe taraftarı değil, Türkiye Ligi'nde zaman zaman kavgalara, nefrete varan ezeli rekabete sahip takımlar Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da Arda'ya karşı büyük bir sevgi ve sempati duymaya başladılar. Fenerbahçe'nin her gittiği deplasman maçında rakip takım taraftarları Arda'yı bekliyor, Arda'nın kendi takımlarına attığı gollerde Arda'yı alkışlıyorlardı. Bu, yakın zaman Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir olaydı. 19 Haziran 2023 A milli takımda süre almaya başlayan Arda Güler, Galler'le oynanan Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında golünü attı ve A milli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. 2023 Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Arda Güler, Sarı lacivertlilerin Medipol Başakşehir'le oynadığı ve 2-0 kazandığı final maçında 90 dakika sahada kaldı ve takımıyla birlikte ilk kupasını kazandı. Arda, maçın ilk golü niteliğindeki Batshuayi'nin skorunda asist yapan isimdi. Aynı zamanda Arda Güler bu maçın en iyi oyuncusu seçildi. 6 Temmuz 2023 Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın dev takımlarını peşinden koşturan Arda Güler, transferde tercihini Real Madrid'den yana kullandı. İspanyol ekibi Arda Güler'i resmi olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Real Madrid resmi X hesabından yapılan "Hoş geldin Arda Güler" paylaşımı milyonlarca görüntüleme ve binlerce beğeni aldı. Arda Güler'in Real Madrid antrenmanlarında yaptığı şovlarsa yoğun ilgi gördü. Talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler henüz Real Madrid formasıyla resmi maça çıkabilmiş değil. Biliyoruz ki bu tarih çok yakın. Arda bu kez başta İspanya olmak üzere dünya futbolu gündeminde konuşulmaya başlanacak. Bazı efsaneler vardır. Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo. Onların maçlarını hangi takım taraftarı olduğunuz fark etmeksizin futboldan zevk almak için izlersiniz. Farklı bir enerjileri vardır. İşte Arda Güler böyle bir oyuncu, böyle bir potansiyel. Onu izledikçe sözlerimi daha da anlamlandıracaksınız. Ve bu genç adam yarınlarda futbol efsaneleri arasında adını yazdıracak şüphesiz. Şimdilik bu kadar. Tüm kalbimle inanıyorum ki onunla ilgili yazılacak hikayelerin henüz giriş kısmında dahi değiliz. Yeni hikayelerde görüşmek dileğiyle. Bu tarz içeriklerin devamı ve desteğiniz için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.